Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle çok güzel çiçekli çeyizlik bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Şu an videoda fark ettim, normalde zümrüt yeşili ip kullandım ama videoda böyle mavi gibi çıkıyor. Modelimiz böyle. Elinizde kalmış böyle minik minik artık ipleriniz varsa böyle bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize her zaman olduğu gibi burun tarafından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Şu şekilde 12 ilmeğimi atıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız artık patiğimizde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. Başlangıç yerlerine tığım ile giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor bu şekilde. Buna dikkat edelim. Şu 6. ilmeğim. Bakın 3. şişime 6 ilmek taktım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Ve kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. Şimdi ikinci şişimdeyim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişindeyim. Bakın kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 3. şişimdeyim hanımlar. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum kenardan.
Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Hemen şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırmamızı yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişindeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Artırma yapmayacağım. Bir sıra artırma yaparken hanımlar bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra düz olarak ördük. Tekrardan ilk şişimizdeyiz. Yeniden artırmalara devam edeceğiz. Kenarımız hemen bakın ilk şişimdeyim başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz. Tekrar artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelime başladım. 14'er ilmek yapınca da hanımlar modelimiz bakın tam denk geldi. Çünkü bu model 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Daha büyük yapmak isteyenler model 8 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için toplam 4 işte 56 ilmek oluyor 14'er yapınca. Model tam denk geliyor. Daha büyük yapmak isteyenler üzerine 8 daha ekleyince 64 eder. 64 ilmek yapacaklar. 64 ilmeği elde edebilmek için de her bir şişe 16'şer ilmek yapmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimizi kuracağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar. İlmeklerimi bu aşamada beyaz ipim ile öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. Hemen bu aşamada şu beyaz ipimin ucunu bu yeşil ipime, videoda ne kadar mavi gibi görünse de zümrüt yeşil ipime şöyle bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Bu yeşil ipimi de artık keseceğim hanımlar. Yeşil ipim az olduğu için orta bölümlerde kullanmadım, yetişmez diye. Şimdi ilmeklerimizi beyaz ile örüyoruz hanımlar. Sonrasında bu ip uçlarını arka ilmek aralarından geçirerek gizliyoruz zaten. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar, gördüğünüz gibi. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar 2 sıra boyunca, 2 sıra derken bir sıra öreceğiz. 4 şişimizi ardından bir sıra daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet, 2 sıra boyunca beyaz ipimle ilmeklerimi düz ördüm geldim. Artık çiçeklerimize başlayacağız.
Çiçeklerimiz hanımlar 5 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapacağız. İlk pembe çiçeğim ile başlayacağım. O her bir şey 16'şer ilmek yaptıysanız yine benimle aynı sayıda yapacaksınız. Sadece bir çiçek fazla olacak sonda. İlk çiçeğimiz için 2 tane pembe örüyorum. Hemen bu pembe ipimin ucunu da hanımlar şurada beyaz ipe bağlayacağım. Her eklediğimiz ve kestiğimiz iplerde böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun. 2 tane pembe ördüm. Yanına bir beyaz, 2 tane pembe. Bakın ilk çiçeğimi yaptım. Çiçek arasında 3 tane beyazım var. 3 beyaz örüyorum. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arası için 3 tane beyazımız var. Şu birinci beyazım, şu ikinci beyazım, şu da 3. Tekrardan diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Hanımlar bu aşamada arkadaki şu ip geçişlerine dikkat edelim. Biraz böyle gevşek bırakalım şu arkalardaki ipleri. Patiğimiz gergin durmasın. Modelimiz düzgün düşsün diye. Yine çiçek arası için 3 tane beyaz örüyorum. Şimdi bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Üçüncü şimdiden devam ediyorum. İkinci pembemi burada ördüm. Yine çiçek arası için 3 tane beyaz. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arası için 3 ilmek beyaz örüyorum. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arası için 3 beyazımı ördüm. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arası için son 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. 4 işimizde de çiçeklerimizi kurduk hanımlar. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda çiçeğim için 5 tane pembe öreceğim. 3, 4, 5. Çiçek arası için 3 tane beyaz. Çiçeğimizde ikinci sıramız. Modelimiz 5 pembe 3 beyaz olacak şekilde devam ediyor. 5 pembemi ördüm. 3 tane beyaz öreceğim. İkinci işimden devam ediyorum. Şu ikinci beyaz ilmeğim. Şu da 3. Tekrardan 5 tane pembemi örüyorum. 3, 4, 5. Araya 3 tane beyaz. Yeniden 5 tane pembe. Şu 4. Üçüncü işimden devam ediyorum. Şu da 5. Araya 3 tane beyaz. 5 tane pembe. 3 beyaz. 5 pembe. 2 oldu. Devam ediyorum. Dördüncü işimdeyim. 3, 4, 5 pembemi ördüm. Araya 3 beyaz. Yine 5 tane pembemi örüyorum. Ve son 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik modelde hanımlar 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk çiçeğimi yapıyorum şimdi. 1 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. İlk çiçeğimi yaptım. Şimdi aradaki bu minik beneklerimizi yapacağız. 2 beyaz örüyorum. Tam ortaya bir tane pembe. Şimdi hanımlar yeniden 2 beyaz örüyorum. Çiçeğimi yapacağım. 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Tekrardan 2 tane beyaz örüyorum. Ortaya bir tane benek yapacağım. Yani bir ilmek pembe örüyorum. Tekrardan 2 tane beyaz örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Çiçeğimi yaptım. Şimdi 2 beyaz öreceğim. Tam ortaya bir pembe. Yeniden 2 tane beyaz örüyorum. Çiçeğimi yapıyorum. 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Üçüncü şişime geldim. 2 tane beyaz öreceğim. Tam ortaya bir tane pembe örüyorum. Yanına 2 tane daha beyaz. Şimdi yine çiçeğimi yapacağım. 1 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Yeniden 2 beyaz örüyorum. Tam ortaya bir pembe, yanına 2 tane daha beyaz.
Şimdi tekrar çiçeğimi yapıyorum. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe. 2 tane beyazım var yine arada. Tam ortaya bir tane pembe örüyorum. Yanına 2 tane daha beyaz. Son çiçeğimi yapacağım. Bir pembe, bir beyaz, bir pembe. Yanına 2 tane beyazımı örüyorum. Tam ortaya bir tane pembemi ördüm. Sonuncu ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda 5 ilmek pembe öreceğim çiçeğim için. 2, 3, 4, 5. Yanına 3 tane beyaz. Bu sıramız 5 pembe 3 beyaz olacak şekilde devam edecek hanımlar. Şöyle 3. beyazımı ördüm. Tekrar 5 pembe 3 tane beyaz. Şu 1. beyazım. 2. şişimdeyim. Şu 2. beyaz ilmeğim. Şu da 3. Tekrardan çiçeğim için 5 pembe 2, 3, 4, 5. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. Yeniden 5 ilmek pembe. Şu 3. Şu 4. 3. şişimdeyim. Şu da 5. pembe ilmeğim. Ortaya 3 tane beyaz. Tekrar çiçeğim için 5 pembe örüyorum. 2, 3, 4, 5. 3 tane beyaz. Bu şekilde. 3. beyazımı da ördüm. Yeniden 5 tane pembe. 4. şişimdeyim. 3. pembem. 4, 5. Araya 3 tane beyaz. Beş tane pembemi örüyorum. 3 tane beyaz. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda ilk çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek arasında 3 tane beyazım var. Şu 1, şu 2, şu da 3. Bakın hanımlar, çiçeğimiz artık kendini gösterdi. İlk çiçeğimizi bu şekilde yaptık. Şimdi devam edeceğiz. 2. çiçeğimdeyim. Yine aynı şekilde 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arasında 3 tane beyazım var. 2. şişimden devam ediyorum. Şu 2. beyaz ilmeğim, şu da 3. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Tekrar çiçek arasında 3 tane pembemiz var, 3 tane beyazımız var. Diğer çiçeğime geldim. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. 3. çiçeğimden devam ediyorum. 2. pembemi buraya ördüm. Yanına 3 tane beyaz. Şu 1. 2. 3. beyazım. Yine 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Çiçek arası için 3 tane beyazım var. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe. 4. şimdiyim hanımlar. 1 beyaz. 2 pembemi ördüm. Yine çiçek arası için 3 tane beyazım var. Devam ediyorum. 2 pembe. 1 beyaz. 2 pembe. Çiçek arası için 3 ilmek beyazımı örüyorum. Bu şekilde. Modelimizde 5. sıramızı tamamladık. Çiçeğimiz bitti hanımlar. Şimdi model aralarında bakın birer sıra beyaz ile öreceğiz hanımlar. Bir sıra. Pembe ipim duruyor şimdi. İlmeklerimin tamamını beyaz ipim ile düz olarak bir sıra öreceğim. Bir sıra derken 4 şişimizi de dolanacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine ilmeklerim düz örülüyor.
Dördüncü şişimdeyim. Buradaki 14 ilmeğimi de düz örüyorum. 16'şer ilmek yapanlar da aynı şekilde yapıyorlar. Sadece bir çiçek fazla düşüyor hanımlar. Tek fark bu. Aynı sayılarla aynı şekilde modeli kuruyorlar. En son şu pembe ilmeğime kadar gelmiştim. Pembe ipimi keseceğim hanımlar buradan. Buraya bağlayalım, unutmayalım. Ben rengarenk yaptığım için ipimi kesiyorum. Dileyen iki renkli de yapabilir. Artık ip durumunuza göre ya da zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen pembe ipimi şöyle kenara kaldırıyorum. Kalan ilmeklerimi de beyaz ile ördüm. Evet hanımlar, ilk çiçeğimizi tamamladık. İkinci çiçeğimizi yapacağız. Kaydırmalı bir model. İlk iki çiçeğin tam ortasına gelecek şekilde ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Bu aşamada hanımlar ikinci çiçeği rahat kurabilelim. Bir kenarda yarım model kalmasın diye idareten şimdilik ödünç olarak bakın birinci şişimden dördüncü şişime şöyle bir ilmek veriyorum. Şimdi dördüncü şişimde 15, ilk şişimde 13 ilmek kaldı. İkinci modeli yaparken ilmekleri böyle birbiriyle alışveriş yaptırıyoruz. Üçüncü modeli yaparken yine birinci ve üçüncü model aynı sırada olduğu için ilmeği geri veriyoruz. Dördüncü modeli yaparken yine dördüncü şişimize birinci şişimizden bir ilmek borç veriyoruz. Sonra bilek ayrımı yaparken geri alıyoruz. Şimdilik bir ilmeği dördüncü şişime taktım. Dediğim gibi maksat burada ilmekler model kenarda yarım kalmasın. Şimdi hanımlar ilk modeli yaparken hemen 2 pembe 1 krem 2 pembe olarak başlamıştık. İkinci modele başlarken buraya 3 tane beyaz öreceğim. Bakın 1, 2, 3. Sonra bir diğer ipimle modelimi kuracağım. Mavi ipimle yapmışım ikinci modelimi. Mavimi elime aldım. Buraya hemen çiçeğimi kuruyorum. 2 mavi. Hemen mavimin ucunda hanımlar burada şöyle pembeme beyaz ipime bağlayayım. Sökülmesin diye düğümümü attım. Bakın 2 mavi yaptım. 1 beyaz, 2 mavi. Bu defa 3 beyaz ile başladık. Sonra mavi ile çiçeğimizi yaptık hanımlar. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Yine model arasında 3 tane beyazımız var. İkinci modelimizin ilk sırası hanımlar. Yeniden ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 mavi. İkinci şişimdeyim. 1 beyaz, 2 mavi. Tekrar çiçek arasında 3 tane beyazım var. Yeniden 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Çiçek arası için 3 tane beyaz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Çiçek arası için 3 tane beyazım var. Yeniden 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Çiçek arası için 3 tane beyaz öreceğim. Yine dördüncü şişime geldim. Şu ikinci beyaz ilmeğim. Şu da üçüncü. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Çiçek arası için 3 tane beyazımı örüyorum. Son çiçeğimi yapacağım. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Modelde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda bu 3 beyazı yine beyaz ile öreceğim. Sonra mavimi alıyorum. 5 mavi 3 beyaz olacak şekilde devam edecek hanımlar. Bakın 5 tane mavimi ördüm. Yanına 3 beyaz. Tekrardan 5 tane mavi ikinci şişime geldim. Şu üçüncü mavim şu 4 şu da 5. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. 5 tane mavi. 3 tane beyaz. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yeniden 5 tane mavi. Şu üçüncü mavim. Şu 4. Şu da 5. 3 beyaz. 5 mavi. 3 beyaz. Şu ikinci beyazım. Şu da üçüncü beyazım. Devam ediyorum. 5 tane mavi.
3 tane beyaz ve son 5 ilmeğimi de mavi ile örüyorum. Modelimizde böylece ikinci modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geldik. Bu sıramızda hanımlar tam bu ortadaki benekleri yapacağız. Yani şu mavi benekleri yapacağız. Bir tane beyazımı örüyorum. Buraya bir tane beneğim için bir ilmek mavi ördüm. Yanına 2 tane beyaz öreceğim. İlk çiçeğimi yapıyorum. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Yanına 2 tane beyaz örüyorum. Ortaya bir benek için bir ilmek mavi ördüm. Yanına 2 tane beyaz örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Yanına 2 beyaz örüyorum. Ortaya benek için bir mavi. Yanına 2 tane daha beyaz ördüm. Çiçeğimi yapacağım. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Yanına 2 tane beyaz örüyorum. Bir tane mavi. Tekrardan 2 beyaz. Şu ikinci beyazımı üçüncü şişime ördüm. Çiçeğimi yapacağım. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. 2 beyaz örüyorum. Ortaya bir tane mavi. Yanına 2 tane daha beyaz ve çiçeğimi yapıyorum. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Tekrardan 2 beyaz örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Ortaya bir mavi. Yanına 2 tane beyaz örüyorum. Çiçeğim için bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Yanına 2 tane beyaz ördüm. Bir mavi. Tekrardan 2 tane beyazımı örüyorum. Çiçeğimi yapacağım. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Ve sonuncu ilmeğimi beyaz ile ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde dördüncü sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Çiçeğim için hanımlar 5 tane mavi öreceğim şimdi. 5 ilmek mavi. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Devamında 3 beyaz 5 mavi olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Modelimizde 4. sıramız. Şimdi 5 tane mavi öreceğim yine. İkinci şişimden devam ediyorum. 3, 4, 5. Tekrardan beyazımı aldım. 3 beyaz, 5 mavi. 3 beyaz, 5 mavi. 3 ilmek beyaz, 5 ilmek mavi. Yine 3 tane beyaz. 4. şişime geldim. Şu ikinci beyazım, şu üçüncü. 5 tane mavimi örüyorum. Şu birinci mavi ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Yanına yine 3 tane beyaz. Ve son 5 ilmeğimi mavi ile örüyorum. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Sonra çiçeğimi yapıyorum. Mavimi aldım. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. İkinci çiçeğimdeyim. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Yanına 3 tane beyaz. Diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Araya 3 tane beyaz. 3. şişime geldim. Yine çiçeğimi yapacağım. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Ortaya 3 tane beyaz. Tekrar diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Çiçek arasında 3 beyazımız var. 1. 4. şişimdeyim. Şu ikinci beyazım. Şu da 3. Diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 mavi, 1 beyaz,
2 mavi, ortaya 3 tane beyaz. 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Böylece hanımlar ikinci çiçeğimizi de tamamladık. 5 sıradan oluşan ikinci çiçeğimiz de bitti. Çiçek arasında bir sıra ilmekleri düz olarak öreceğiz beyaz ipimizle. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Çiçek aralarında bir sıra düz örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de beyaz ile ördüm geldim. Mavi ipimi de kestim, arkaya düğümledim. Bu aşamada 3. çiçeklerimizi yapacağız. Bakın birinci çiçeğimizle 3. çiçeğimiz aynı hizada, aynı sayılarla yapılıyor. İkinci çiçeği yaparken hanımlar 4. şişimize birinci şişimizden bir ilmek borç ilmek vermiştik. Şimdi o ilmeğimi geri alıyorum. Bakın tekrardan ilk şişimi aldım. Yeniden ilk şişimde 14 ilmeğim oldu. Çünkü 3. çiçeğimi yapacağım hemen buraya. Bu aşamada artık bir diğer rengime geçeceğim. Bir diğer çiçeğimi de sarı ipimle yapmıştım. Şimdi sarı ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle ipimi de bir türlü alamadım ucunu. Şöyle. İpimi aldım hanımlar. İlk çiçeği nasıl yaptıysak 3. çiçeği de aynı yapacağız. İlk çiçeğimi hemen kuruyorum. 2 sarı. 2 sarıdan hemen sonra hanımlar bu sarı ipimin ucunda şuraya düğümleyin beyazıma. Her eklediğimiz ipte ya da her kestiğimiz ipte gördüğünüz gibi düğümlerimi atıyorum. Patik sökülür yoksa, buna dikkat edelim. 2 sarımı ördüm. Yanına bir beyaz. 2 tane daha sarı örüyorum. Bakın ilk çiçeğimi yaptım. Yine bakın birinci çiçeğimizde olduğu gibi çiçek aralarında 3'er tane beyazımız var. 2, 3. İkinci çiçeğimi yapacağım. 2 sarı, 1 beyaz. Yine 2 sarı örüyorum. Çiçek arası 3 beyaz diye gidiyor. Bu 3. çiçeğimizin ilk sırası oluyor. Hanımlar bu 3. çiçeğimizi bu şekilde ilk çiçeğimizde olduğu gibi aynı şekilde yapacağız. Eğer kafanız karışacak olursa videoyu biraz geri alarak ilk çiçeği yaptığımız bölümleri takip ederek 3. çiçeği de yapabilirsiniz. 3. çiçeğimiz hanımlar bittikten sonra, yine bu sarı çiçeğimiz bittikten sonra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bir sıra beyaz ipimizle düz öreceğiz. Ardından 4. çiçeğimize geçeceğiz. Bu eflatun çiçeğimize geçeceğiz. Eflatun çiçeğimizi yaparken yine ikinci çiçekle aynı şekilde yapılıyor. Bakın ikinci ve 4. çiçek aynı hizada, aynı şekilde yapılıyor. Bunu yaparken yine 4. çiçekte 4. şişimize 1. şişimizden yine şöyle bir ilmek borç vereceğiz. 4. çiçeklerimizi o şekilde kuracağız. Bu şekilde çiçekleri tamamlayacağız. 4. çiçeğimiz bittikten sonra hanımlar yine borç verdiğimiz ilmeği geri 1. şişimize vereceğiz. 4 şişte de tekrar 14 ilmek olacak. 4. çiçek bitince 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bu defa bir değil 2 sıra beyaz ipimizle düz öreceğiz. Çünkü patiğe başlarken de ilk burun kısmında da 2 sıra beyaz ile düz örmüştük. Bitiminde de yine 2 sıra beyaz ipimizle 4 çiçekteki ilmekleri de düz öreceğiz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, ben toplamda 4 tane modelimi yaptım geldim. En son 4. modelim bitince de 4 çimdeki ilmeklerimi beyaz ipim ile 2 sıra düz ördüm. Şimdi patiğimizin şu bölümünü yapacağız hanımlar. Yine zümrüt yeşili ipime geçiş yapacağım. Şöyle ipimi hazırlıyorum. Bu aşamada en son 4. şişimize 1. şişimizden ilmek vermiştik. O ilmeğimi de geri aldım. Bu aşamada şöyle yeşil ipimi ekleyeceğim artık. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra yeşil ipimin ucunu en son burada beyaz ipime bağlayacağım. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Hanımlar artık beyaz ipimi de keseceğim. Çünkü devamında beyazımızı kullanmayacağız. Şöyle beyaz ipimi de kaldırıyorum. İlmeklerimizin tamamını artık bu aşamada renkli ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 sıra derken bir kere öreceğiz 4 şişimizi de, sonra bir daha öreceğiz. Böyle 2 sıra renkli ipimiz ile örelim gelelim.
Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi renkli ipim ile ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizdeyiz. Bu aşamada şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sizler her bir şişe 16'şer ilmek yaptıysanız yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örün hanımlar. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımı yaptığımız yerde, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor ve iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu yan bölümlerine geçtik hanımlar. Ben bu bölümlere 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. Bilek ayrımından sonra buradaki ilk 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa düz olarak örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. 7 haroşamı düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Taban bölümündeki bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Bu şekilde bakın bir ilmek daha ördüm. Burada son 7 ilmek kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa. Yine haroşalarımı da düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, pardon 7 olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Gördüğünüz üzere. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şimdi yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. İlmeklerimi ters örmeye devam ediyorum yine. Bu şekilde. Ve son şişime geldim hanımlar. Bu şişimde de ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa bilek bölümündeki haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Ön yüzde olduğum için bu şekilde bilek ayrımı yaptığımız yere kadar gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hanımlar, şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu aşamada hanımlar patiğimin bu kenarına toplamda 15 diş 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken bir ayağınıza giyin, deneyin. Patiğinizin bu arkasını topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçerek yapın. Sonra benim patiğim niye büyük oldu, yok niye küçük oldu demeyin. Ölçün ayağınıza. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte topuk kesimini yapacağız.
Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim. Bu aşamada hanımlar burada 15 diş haroşam var. Hatta sizlere bu aşamada şöyle bir mezura ile boy ölçüsünü de vereyim, ona göre ayarlayın. Bakın, burundan itibaren mezuramı sıfırlayarak ölçüm alıyorum. Şöyle düzelttim burayı da. Bakın hanımlar, 21,5 santim olarak patiğimin boyunu örmüşüm. Şimdi ben bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için şöyle ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada sol tarafa topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız sol tarafa 28 ilmek ayıracaksınız hanımlar. 28 ilmek. Kalan ilmekleri de sağ şişe taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşa örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar 27 ilmek örecekler. 28. ilmekte kesimlerini yapacaklar. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar 27 ilmek örecekler. 28. de kesimlerini yapmaya devam edecekler. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Sol tarafa 28 ayıranlar her seferinde 27 örecekler. 28. de kesimlerini yapacaklar. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak hanımlar. Şimdi hep birlikte bu arada kalan 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlarında kesimlerden sonra sağ tarafta 28 ilmekleri kalıyor. Bu aşamada hanımlar patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Devamında gelen ilmeklerde şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Ayrıca her iki patiğimizin topuk yönü de aynı yöne kesiliyor. Yani topuk kesimi aynı yapılıyor. Bunu da belirteyim. Zaten gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor hanımlar. Bitince de zaten göstereceğim sizlere.
Bu şekilde. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi şöyle, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimi gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimin ucunu güzelce gizledim. Bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz bu. Ayağı giyince böyle görünüyor. Gayet temiz, güzel bir topuk yöntemi bu. Model görüntü itibariyle şöyle. Hemen bir de manken ayağımıza giydirelim. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Bir de öyle bakalım. Çok güzel, çiçekli, hoş bir patik oldu. Dileyen 2 renkle de çalışabilir ya da benim gibi artık iplerle de yapabilirsiniz, rengarenk. Hem artık ipleri değerlendirmiş olursunuz. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz böyle. Hemen tabanımızı göstereyim. Topuğumuz bu şekil. Model buydu hanımlar. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.